Benim adım I like Shawna you, Ristic. Shona Ristic. I 1993 love that. yılında 19 yaşında genç bir kadındım ve yetişkinliğe adım Oh, I atmanın had kids when I eşiğindeydim. was 19 Liseden yeni before mezun I olmuştum ve was bir kadın just olarak graduated dünyadaki from high yerimi bulmaya school çalışıyordum. and trying to Modellik like ilgimi çekmişti. figure Ancak out aynı zamanda what was my karşılaşacağım dream zorluklardan da and just endişeliydim. started working in Geçimimi bars sağlamak because için that was a barlarda way for me çalışıyordum. to make a Ve bu little bit iş of hayat cash hakkındaki and görüşlerimi hızla be able to değiştirdi. leave Dünya, for good hayal careers ettiğim before kadar I sıcak, had to start adil ve working davetkar bir yer again. And so I değildi. was working in Hayata corporate ve insan America, which doğasına was dair something sahip new olduğum when it idealler comes to being women in avuçlarımın corporate. arasından kayıp So I was gidiyordu. really Bir disappointed akşam by it all içimde büyüyen and hayal kırıklığı decided that I ve was çaresizlikle really ağzımdan ready farkında to olmadan şu remake my sözler life. döküldü. That Artık bunu I yapmak could figure out it's istemiyorum. hard here, but there İntiharı are good ways and düşünmüyordum. it was, Ancak içimde derin bir yorgunluk more challenging than hissediyordum. I had felt ready Hayat for. And I beklediğimden kept çok doing daha it, but this ağırdı was just ve something else varoluşun that, yükü omuzlarımı ezip started out geçiyordu. of the blue. Her şeyi Flash değiştiren forward an to Christmas Day 1993 of yılının Noel 2011, günü sıradan bir bayram günü and gibi I was geçmeliydi. on my Sabah, way to hediyeler, the airport kahkahalar ve to mutfağı go dolduran to nefis yemek a football kokularıyla game doluydu. in another Ailem, city that I akrabalarımızı had been ziyaret long. etmek için yola And çıkmıştı. I had Benimse planned farklı on bir going on planım Christmas vardı. Day. I went Çalıştığım downstairs to bardan have bir our Christmas müşterimle birlikte celebration bir and futbol maçına gitmek için havaalanına exchange yetişmem food and things gerekiyordu. like that. And then Öğle my family saatlerinde left to kısa go bir see my uykuya husband's daldım. family who live in Uyandığımda geç town kaldığımı fark ettim and ve I paniğe don't feel so great. kapıldım. And I parked Apar the topar car çantamı on the topladım, highway aceleyle evden and çıktım ve aklımda I remember sadece looking havaalanına out the yetişme speedometer düşüncesi and it was vardı. going 75. Arabama atladım, And at that otoyola point that çıktım ve was hız by the ibresi speed 120 limit. And kilometre you know, saat actually gösteriyordu. weren't Hız illegal at sınırının the time. 16 kilometre And saat I felt like it üzerindeydim. for some Yollar so I açıktı, crashed kış into havası my serindi. cell phone Sonra screen her şeyi değiştiren o mirror an of my geldi. car. I Kısa bir anlığına started to dikkatim fall dağıldı. and Arabamın fall tabanına and düşen knock telefonumu almak için aşağıya straight down the eğildim. highway. Emniyet kemerim And just omzumdan go kayıp past gitti. this car Vücudum biraz öne doğru and went kaydı. over Elim this aceleyle bridge telefonumu and arıyordu. then Araç hızla about ilerlemeye a minute devam to fall back. ediyordu. Tam So doğrulurken the önümdeki car araca çok fazla over this yaklaştığımı fark bridge and ettim. just as İçgüdüsel the olarak car direksiyonu hızla started to pull çevirdim. off, Kalbim I göğsümde tipped forward çarpıyordu. into Adrenalin my damarlarımda parked car. kaynıyordu. Nefesim And kesildi. as I Beynim came up, panikle I çalışıyordu. incredibly Lastiklerin asfalt üzerinde çığlık atarcasına kaydığını duyabiliyordum. Kontrolü swerved and missed. kaybettim. Ve sonra And her şey my karardı. car Eşiği geçmek nosedive beni arabamdan tam 12 metre into ötede yüzüstü and yerde left yatarken me buldular. Nefes entirely on the almıyordum. other Vücudum side of the hareketsizdi highway. ve maviye And I dönmüştü. was found Soğuk asfaltın üzerinde donuk bir beden gibi yatıyordum. completely Çevremde lost. büyük bir No air sessizlik system, vardı. immediately Sadece uzaktan paralyzed. gelen siren sesleri Nothing I duyuluyordu. could do Dünya bile nefesini except tutmuş gather gibiydi. in Ancak o an bir my mucize breath and hope it as best as gerçekleşti. possible Tam that arkamdan gelen bir I arabanın could içinde bir make it hemşire to that vardı. point. Aynı Now, şekilde where karşı I yönden gelen diğer bir araçta da was başka bir hemşire bulunuyordu. swerving O into gün the o car otoyolda behind olmaları me, tamamen and tesadüf I remember olamazdı. as I'm Onlar walking olmasaydı away, muhtemelen hayatta kalamazdım. me Ellerinden geleni yaptılar. Hava to yolumu açık tutmaya çalıştılar. Kalp atışlarımı try korumaya to uğraştılar. slip in because there was Ambulans one more geldiğinde car hala that bilincim I was there kapalıydı. that Beni day yaşadığım kasabanın hastanesine and asked if she kaldırdılar. could O gün get tesadüfen me nöbetçi the olan bir travma transfusion so doktoru I could have vardı. cardiac Hızlı müdahale to sayesinde stabilize me. ameliyata gerek kalmadan hava And yolumu I thought açmayı I needed to başardılar. Daha sonra stay helikopterle there. Kansas And City'ye they said put me götürüldüm up in a ve coma. orada And that's yaklaşık pretty bir much boyunca what komada happened on this kaldım. side Beyaz oda ve prior ışık to waking varlıkları. up in this amazing Sonraki different hatırladığım life. şey, gözlerimi açtığımda tarif edilemez bir parlaklığın beni Like there's sarmaladığıydı. these six Ancak bu machines sadece bir standing ışık next to değildi. me. Bir And sıcaklık, they're şekilsiz very, bir very calm kucaklaşma, in saf sevgi their frekansıyla lifelike titreşen bir eyes. varlıktı. They have sort of a Etrafımdaki shifted hava, daha önce hiç photosynthesis bilmediğim bir durgunluk because taşıyordu ve as doğrudan bir ışık people kaynağı are in göremesem de, light bu aydınlanma her and şeyi altın rengi bir everything parlaklığa was bürüyordu. okay. They Ağırlık thought hissi nothing was yoktu, going to go bedenimi wrong with my hissetmiyordum. body and I were Yalnızca fine and tanıdık bir everything and rahatlık everything gibi was really beni smooth and sarmalayan derin so bir huzur effortless vardı. for me. Az önce terk Not ettiğim like acı ve trying to, ağırlıkla o kadar büyük bir tezat oluşturuyordu ki, az önce ıstırap içindeki bir bedenin içinde olan benlik, şimdi sanki saf bir varoluşun içinde erimiş gibiydi. Ağırlığın, acının yokluğu, huzuru daha da derinleştiriyordu. Sanki taşıdığım bir yükten kurtulmuştum. Varlığını bile fark etmediğim bir yükten. Bu bildiğimiz ışık değildi. Ne sert ne de göz kamaştırıcıydı. Daha çok sevgiyle atan, sıcak ve kucaklayıcı bir aydınlanmaydı. Önümde 6 devasa figür duruyordu. Onların biçimleri insana benziyordu. Ancak tamamen ışıktan dokunmuş gibiydiler. Korku yoktu. Sadece huzur vardı. Beni tamamen saran derin bir huzur.
Ellerini uzattılar ve beni bedenimden zahmetsizce kaldırdılar. Varlıkları o kadar saf bir sevgi ve saygıyla doluydu ki ağlamaya başladım. Ama üzüntüden değil, eve döndüğümü fark etmenin verdiği derin duygusallıktan. Onların kollarında gerçek sevginin ne olduğunu anladım. Koşulsuz, beklentisiz, insan bağlarının getirdiği yüklerden tamamen arınmış bir sevgi. Bu, şimdiye kadar deneyimlediğim en saf ve en özverili sevgiydi. Sonra bir değerlendirme başladı. Zamanın dışında bir anda hayatım gözlerimin önüne serildi. Ancak bu sadece olayların bir sırası değildi. Hayatımı sadece benim perspektifimden değil, etkilediğim herkesin gözünden gördüm. Söylediğim her sözün, yaptığım her seçimin ve varlığımın diğer insanların hayatlarında nasıl dalgalar yarattığını hissettim. Bu bir yargılama değildi. Hiçbir kınama yoktu. Aksine bu bir aydınlanmaydı. En küçük eylemlerimin, iyi ya da kötü, çevremdeki insanların duygusal dünyalarını nasıl şekillendirdiğini anladım. Onların acısını, neşesini, hayal kırıklıklarını ve sevgisini kendi kalbimde hissettim. Tüm varlıkların birbirine nasıl bağlı olduğunu gözler önüne seren apaçık bir farkındalık anıydı. Özellikle bir anı öne çıktı, küçük kardeşimi gördüm. Beni kaybetme düşüncesinin onda nasıl bir yıkım yarattığını hissettim. Yokluğumun onun hayat yolunu nasıl değiştireceğini, güvenme yetisini, sevme kapasitesini ve derin ilişkiler kurma yetisini nasıl etkileyeceğini fark ettim. Bu bilgi tarif edilemeyecek kadar yoğundu. Seçim kalmak mı, geri dönmek mi? Işık varlıkları yeniden etrafımı sardı. Varlıkları, sessiz ama derin bir güç yayarak ışıldıyordu. Onların sarsılmaz sevgisini ve anlayışını hissedebiliyordum. Ama aynı zamanda önümde duran kararın ağırlığını da fark ediyordum. Şimdi bir seçim yapmalıydım. Huzur ve sonsuz sevgi dolu bu alemde mi kalacaktım? Yoksa paramparça olmuş bedenime geri mi dönecektim? Acı dolu bir dünyaya mı dönecektim? Yoksa burada mı kalacaktım? Bu aydınlık alemde tüm acılardan ve dünyevi yüklerden özgür bir şekilde mi kalmalıydım? Yoksa kırılmış, hasar görmüş bedenime dönüp tamamlanmamış olan amacıma devam mı etmeliydim? Uzun bir süre boyunca gerçek bir seçim hakkım olmadığını düşündüm ve bu düşünce beni derin bir öfkeye sürükledi. İçimi bir hapsolmuşluk hissi kapladı. Geri dönmenin anlamını bulamıyordum ve neden yeniden ağırlıklı bir dünyaya gönderildiğimi sorguluyordum. Ama zaman geçtikçe anlar içinde farkındalıklar belirdi. Derin düşüncelere dalarak, meditasyon yaparak, içimdeki sessizliği dinleyerek geri dönüşümün zorla değil, aslında kabul ettiğim bir planın parçası olduğunu anlamaya başladım. Bu farkındalık içimde yavaşça bir huzur oluşturmaya başladı. Artık bana verilen bu görevi, bu misyonu anlıyor ve kabulleniyordum. Zamanla öfkem yerini anlayışa bıraktı. Önceden üzerimde bir zorbalık gibi hissettiğim kararın aslında ortaklaşa verilmiş bir karar olduğunu fark ettim. Dönmem gerekiyordu. Tamamlamam gereken bir görev vardı. Yeniden enkarne olmak, hayata dönüş uyanış. Filmlerdeki gibi olmadı. Ani bir farkındalık ya da mutlu bir kavuşma sahnesi yaşanmadı. Bedenim paramparçaydı. Çenemin tamamı yeniden inşa edilmişti. Kaburgalarım kırılmıştı. Akciğerlerim delinmişti. Leğen kemiğim hasar görmüştü. Her hareket katlanılmaz bir acıydı. Ancak fiziksel acıdan bile daha zor olan şey hissettiğim yoğun yabancılık hissiydi. Öte tarafta deneyimlediğim saf sevginin ve sonsuz genişliğin ardından bu dünyanın yoğunluğu ve sınırlamaları bana boğucu geliyordu. Derin bir depresyonun içine düştüm. Neden geri dönmüştüm? Doğru kararımı vermiştim. Öteki tarafın rehberliği çaresizliğimde yazmaya başladım. Başlangıçta sadece düşüncelerimi, kederimi ve özlemimi kağıda döküyordum. Ama sonra beklenmedik bir şey oldu. Cevaplar gelmeye başladı. Bunlar bana ait olmayan kelimelerdi. Bilinçli farkındalığımın ötesine geçen içgörülerdi. Öteki tarafta bana rehberlik eden varlıklar hala benimleydiler. Onların fısıltılarını kalemim aracılığıyla duyabiliyordum. Bana yolumu bulmamda yardım ediyorlardı. Onların rehberliği sayesinde buraya insanlara bir şeyi hatırlatmak için döndüğümü öğrendim. Onlara içlerindeki ışığı, her şeyin temelinde yatan o sonsuz, sevgi dolu bilinçle bağlantılarını hatırlatmak için. Amacımı bulmak şifa. Benim için bir çağrı haline geldi. Ancak bu aniden fark ettiğim bir şey değildi. Aksine yavaş yavaş ortaya çıkan bir farkındalıktı. Dünyaya yeniden alışmaya çalışırken ışık varlıklarıyla hissettiğim derin bağa sürekli geri dönüyordum.
Onların sevgi ve amaç dolu mesajı içimde yankılanıyor ve bana yolumu bulmam için sessizce rehberlik ediyordu. İlk başta bunu tam olarak anlamak benim için zordu. Ama zamanla, günlük deneyimlerim aracılığıyla, ister umutsuzluk anlarında olsun, ister başkalarıyla kurduğum kısa ama anlamlı bağlarda bu mesajın varlığını görmeye başladım. Her mücadele, her karşılaşma bir ders taşıyordu. Bana buraya bir misyonla döndüğümü hatırlatan işaretlerdi. Yavaş yolumun sadece kendimi iyileştirmek olmadığını, benim gibi kendi özüne dönmeye çalışanlara da rehberlik etmek olduğunu fark ettim. Günlük yazılar, meditasyonlar ve beklenmedik karşılaşmalar sayesinde kendimi şifa ile ilgili alanlara çekilirken buldum. Masaj terapisi, enerji çalışmaları ve ruhsal danışmanlık. Attığım her adım buraya bir amaç için döndüğüm gerçeğini daha da pekiştiriyordu. Böylece masaj terapisi, enerji çalışmaları ve ruhsal danışmanlık dünyasında kendime bir yol buldum. Bu yolculuk artık sadece benimle ilgili değildi. Başkalarına kendi yollarını bulmalarında yardımcı olmak, onların da bir öteki dünyayı aramalarına değil, kendi içlerindeki sevgi ve bilgelik kaynağına ulaşmalarına rehberlik etmek için buradaydım. Sonuç, yanımda getirdiğim gerçek. Eğer bu deneyimimden size aktarmak istediğim tek bir şey varsa, o da şu. Sınırsız bir sevgiyle seviliyorsunuz. Asla yalnız değilsiniz. Öteki dünyada karşılaştığım ışık yalnızca bana ait değildi. Hepimizin içinde var. Burada olmamızın sebebi acı çekmek değil, öğrenmek, büyümek ve kim olduğumuzu hatırlamaktır. Ve en önemlisi, en küçük seçimlerimiz bile düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkiye sahiptir. Bu yüzden sevgiyi seçin. Şefkati seçin. Dünyanın şu an en çok ihtiyacı olan şey ışığınızı parlatmanızdır. Çünkü en nihayetinde buraya bunun için geldik. Işığımızı varoluşun sonsuz ağında bir araya getirmek, birbirimizi yükseltmek ve hepimizin çok daha büyük bir bütünün parçası olduğumuzu hatırlamak için. Tıpkı hayat gözden geçirme deneyimimde gördüğüm gibi, her eylem bir dalga etkisi yaratır. Sadece kendi yolumuzu değil, başkalarının yolculuğunu da şekillendiririz. Hepimiz büyük bir dokumanın içindeki iplikleriz. Birbirimize bağlıyız ve bu bağlantı insan zihninin kavrayabileceğinden çok daha büyük bir anlama sahiptir. Merhaba. Bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.